Uzayı genellikle boş bir sahne gibi düşünürüz. Gezegenler, yıldızlar, atomlar ve biz bu sahnenin üzerinde hareket ediyoruz. Sahne zaten orada. Fiziksel olaylar onun içinde gerçekleşiyor. Modern kuantum kütle çekimi araştırmalarının eleştirdiği temel sezgilerden biri tam olarak bu. Çünkü uzay zaman temel bir yapı değilse ve daha derindeki kuantum sistemlerinden ortaya çıkıyorsa çok ciddi bir problem doğuyor. Kuantum sistemleri son derece kırılganken çevremizdeki uzay neden bu kadar kararlı? Bir kuantum bilgisayarındaki tek bir bilgi birimi yani kübit çok küçük çevresel etkiler yüzünden bozulabiliyor. Buna karşılık masanızı birkaç santimetre oynattığınızda uzayın geometrisi bozulmuyor. Öyleyse şu soruyu sorun. Kırılgan kuantum parçalarından bu kadar sağlam bir uzay nasıl çıkabilir? 2014'te Ahmet Almehiri, Shi Dong ve Daniel Harlow bu soruyla kuantum bilgisayarların en büyük mühendislik problemlerinden biri arasında beklenmedik bir bağlantı kurdu. Kuantum hata düzeltme. Onların 2015 tarihli çalışmasında iç uzayın ortaya çıkışıyla kuantum hata düzeltme arasında yapısal bir bağ ortaya koyuldu. Bu hikaye uzayla değil bilgisayarlarla başladı. 1994'te Peter Shor, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın çok büyük sayıları klasik bilgisayarlardan çok daha verimli biçimde çarpanlarına ayırabileceğini gösterdi. Bu sonuç kuantum hesaplamayı bir anda çok ciddi bir araştırma alanına dönüştürdü. Ama hemen arkasından daha temel bir soru ortaya çıktı. Kübit, klasik bilgisayardaki bit gibi yalnızca 0 veya 1 değildir. Kuantum mekaniği sayesinde bu iki olasılığın belirli bir bileşiminde bulunabilir. Buna süperpozisyon diyoruz. Kübitler birbirleriyle etkileştiğinde durumları ayrıca dolanık hale gelebilir. Dolanıklık kübitlerin artık birbirlerinden tamamen bağımsız tanımlanamadığı özel bir kuantum ilişkisidir. Bu özellikler kuantum bilgisayarları güçlü yapar. Aynı özellikler onları kırılgan da yapabilir. Çevreden gelen küçük bir etki kübitte bit flip denen 0-1 türü bir hataya veya iki kuantum seçeneğinin birbirleriyle olan faz ilişkisini bozan bir phase flip hatasına yol açabilir. Shor 1995'te kritik sonucu gösterdi. Kuantum bilgisi tek bir fiziksel kübit içinde korunmak zorunda değildi. Birden fazla fiziksel kübit kullanılarak bir mantıksal kübit yani asıl korunmak istenen bilgi oluşturulabilirdi. Bir yıl sonra Dorit Aharonov ve Michael Ben Orr fiziksel hata oranları belirli bir eşik altında tutulduğu sürece hataya dayanıklı kuantum hesaplamanın prensipte ölçeklenebileceğini gösteren temel sonuçlardan birini geliştirdi. Buradaki fikir çok önemli. Bilgiyi tek bir parçanın içinde saklayamıyorsunuz. Bilgiyi parçalar arasındaki ilişkiye yayıyorsunuz. Fakat burada bir paradoks var. Bir kübitte hata olup olmadığını anlamak için onu ölçerseniz korumaya çalıştığınız kuantum bilgisini bozabilirsiniz. Öyleyse hatayı nasıl bulacağız? Basitleştirilmiş 3 kübit örneğini düşünün. Tek bir mantıksal bilgiyi 3 fiziksel kübitin ortak desenine yayıyoruz. Sonra kübitlere sen 0 mısın 1 misin diye sormuyoruz. Bunun yerine şunu soruyoruz. Birinci ve ikinci kübit aynı davranıyor mu? Birinci ve üçüncü aynı davranıyor mu? Bu karşılaştırmaların oluşturduğu desene hata sendromu denir. Sendrom bize hangi fiziksel kübitin bozulmuş olabileceğini söylerken mantıksal bilginin kendisini doğrudan açığa çıkarmaz. Bir sınav kağıdındaki cevabı okumadan 3 kopyanın birbirleriyle uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeye benziyor. Gerçek kuantum hata düzeltme yalnızca 3 klasik kopyanın çoğunluk oylaması değildir. Kuantum fazı ve dolanıklık da korunmalıdır. 3 kübit örneği yalnızca bit flip mantığını öğretir. Shor'un gerçek kodu daha kapsamlıdır. Burada zihinsel bir test yapacak olursak bir fiziksel kübit bozulduğunda mantıksal bilgi neden hemen kaybolmuyor diye soracak olursak çünkü mantıksal bilgi hiçbir zaman yalnızca o kübitin içinde değildi diye cevap verebiliriz. 1997'de Juan Maldacena çok farklı bir problem üzerinde çalışıyordu. Ortaya koyduğu ADC-CFT dualitesi belirli bir kütle çekim teorisiyle daha düşük boyutlu bir kuantum teorisinin aynı fiziğin iki farklı anlatımı olabileceğini öne sürdü. Buradaki ADC antidesitler uzayıdır. Bizim evrenimizden farklı eğrilik özelliklerine sahip, kuantum kütle çekimini incelemek için son derece kullanışlı bir teorik laboratuvardır. ADC'nin iç bölgesine fizikçiler bulk, dış matematiksel sınırına ise boundary der. Boundary fiziksel bir duvar değildir. Aynı sistemin daha düşük boyutlu kuantum açıklamasının yaşadığı matematiksel sınırdır. Burada holografi kavramı ile uyumludur. İçeride kütle çekimin bulunduğu bir teori ile sınırda kütle çekimsiz bir kuantum teorisi aynı fiziksel bilgiyi farklı dillerle anlatıyor olabilir. Boundary'deki bir bölgenin kuantum dolanıklığı ile bulk içindeki belirli bir yüzeyin geometrik alanı arasında ilişki vardır.
Bu kuantum bilgisiyle geometrinin arasında doğrudan bir sözlük, doğrudan bir ilişki bulunduğunu gösterir. Daha sonra bulunan bulgularda dolanıklığın azaltılması, bağlantılı uzay geometrilerinin birbirlerinden ayrılmasıyla ilişkili olduğu vurgulanmıştır. İçerideki bir uzay noktası sınırdaki hangi kuantum parçasının içindedir? İlk sezgimiz şu olabilir. Merkezde bir nokta varsa onun bilgisi sınırda belirli bir yerde bulunmalıdır. Ama Almeyri, Dong ve Harlow'un fark ettiği şey tam tersiydi. Bazı bulk bilgileri boundary'nin birbirinden farklı bölgeleri kullanılarak yeniden oluşturulabiliyordu. İlk bakışta bu imkansız görünüyor. Aynı kuantum bilgisinin iki kopyası mı var? Burada kuantum hata düzeltmenin mantığı geri geliyor. Bir kuantum hata düzeltme kodunda aynı mantıksal bilgi farklı fiziksel kübit kümeleri üzerinden temsil edilebilir. Bunlar iki bağımsız bilgi kopyası değildir. Kodun izin verdiği alt uzay içerisinde aynı mantıksal içeriğin farklı fiziksel temsilleridir. Holografik eşleştirme bu yüzden şaşırtıcı derecede doğaldır. Boundary'deki mikroskobik kuantum sistemleri fiziksel kübitlere benzer. Bulk içindeki düşük enerjili bilgi ise mantıksal kübite benzer. Ve bulk bilgisinin boundary'e dağıtılması kuantum hata düzeltmedeki encoding yani kodlama işlemine benzer. Uzayın içindeki bilgi sınırın belirli tek bir noktasında saklanmıyor olabilir. Bilgi sınırdaki kuantum ilişkilerinin içine dağıtılmıştır. 2015'te Fernando Pastavski, Benny Yoshida, Daniel Harlow ve John Preskill bu düşünceyi gözle görülebilir bir oyuncak modele dönüştürdü. Model bugün Happy kodu olarak biliniyor. Hiperbolik bir disk düşünün. Escher'in merkezden dışarıya doğru gidildikçe küçülen desenlerine benzeyen bir ağ. Ağın iç kısımlarında mantıksal kuantum bilgileri var. Ağın dış kenarında ise fiziksel kuantum bilgileri bulunuyor. Aradaki özel dolanıklık yapısı içerideki bilgiyi dış sınırdaki birçok parçaya dağıtıyor. Happy çalışması bunu açık biçimde bir kuantum hata düzeltme kodu olarak kurdu. Bulk serbestlik derecelerini mantıksal, boundary serbestlik derecelerini fiziksel bilgi olarak tanımladı. Şimdi boundary'nin küçük bir kısmını silin. İçerideki bazı bilgiler yine de kalan boundary üzerinden yeniden oluşturulabilir. Bu bizi entanglement wedge yani dolanıklık kaması fikrine götürüyor. Boundary'nin belirli parçasına erişiminiz varsa, bulk'ın belirli bir bölgesindeki bilgileri yeniden kurabilirsiniz. Boundary bölgesi değişirse erişebildiğiniz bulk bölgesi de değişir. Bu yüzden soru artık bilgi nerede değildir. Bu bilgiyi nerelerden yeniden oluşturabilir sorusuna dönüşür. Şimdi başlangıçtaki soruya geri dönelim. Kuantum bileşenleri kırılgansa uzay neden kırılgan görünmüyor? Kuantum hata düzeltme buna güçlü bir zihinsel model sunmuştur. Çünkü makroskobik geometriyi tanımlayan düşük enerjili bilgi tek tek mikroskobik parçalara bağlı değil, birkaç kuantum bileşeninin bozulması geometrik bilginin tamamen kaybolmasına yol açmak zorunda değildir. Aynı mantık bugün gerçek kuantum bilgisayarlarda da deneysel olarak sınanıyor. Google Quantum AI'nin 2025'te Nature'da yayınlanan çalışmasında 101 fiziksel kübit kullanan Distance 7 yüzey kodunda kod büyütüldüğünde mantıksal hataların bastırıldığı eşik altı rejim gösterildi. Distance 7 kuantum belleği onu oluşturan en iyi fiziksel kübitlerden daha uzun süre bilgi koruyabildi. Bu sonuç uzayın gerçekten bir yüzey kodu kullandığını göstermiyor. Doğru biçimde dağıtılmış bilgi onu oluşturan parçaların herhangi birinden daha sağlam olabilir. Bu holografik uzay zaman fikrinin neden bu kadar çekici olduğunu açıklıyor. Şimdi hata düzeltme fikrini fiziksel teorinin en acımasız bölgesine götürelim. Kara deliklere. Stephen Hawking'in hesapları kara deliklerin termal radyasyon yayarak buharlaşabileceğini gösterdi. Burada kara deliğe düşen kuantum bilgisine ne oluyor sorusu sorulabilir. Eğer tamamen yok oluyorsa kuantum mekaniğinin temel ilkelerinden biriyle çatışıyoruz. Holografik hata düzeltme dili soruyu değiştiriyor. Bilgi yok oldu mu yerine bu bilgiyi artık hangi sistemden yeniden oluşturabiliriz sorusu gündeme geliyor. 2019'dan itibaren Island yani ada hesapları burada büyük ilerleme kaydetti. Kontrollü yarı klasik kuantum kütle çekim modellerinde kara delik yaşlandıkça kara deliğin iç kısmındaki bazı bölgeler Hawking radyasyonunun entanglement wedge bölgesine dahil olabiliyor. Böylece radyasyonun entropisi üniter kuantum evriminden beklenen Page eğrisiyle uyumlu hale geliyor. Bunun anlamı kara delik bilgi paradoksunun her ayrıntısı çözüldü anlamına gelmese de önemli bir zihinsel dönüşüm getiriyor. İçeride olduğunu düşündüğümüz bilgi kuantum teorisinin daha derin açıklamasında dışarıdaki radyasyon üzerinden yeniden kurulabilir hale gelebilir. Bir kez daha mesele bilginin tek bir yerde bulunması değildir. Mesele hangi alt sistemin o bilgiye erişebildiğidir. Fizikçiler evrenin bir bilgisayar programı olduğunu kanıtladı diye düşünebilirsiniz. Ancak Happy kodu bir oyuncak modeldir. ADC uzayı bizim kozmolojik uzay zamanımız değildir. Bizim evrenimiz büyük ölçeklerde De Sitter benzeri hızlanan bir kozmolojiye daha yakındır. Burada zaman kavramına da dikkat etmek gerekiyor.
Happy gibi en açık hata düzeltme modelleri esas olarak uzaysal geometrinin belirli dilimlerini kodlar. Zamana bağlı holografi için daha gelişmiş teorik araçlar vardır. Fakat buradan zamanın bir kuantum hata düzeltme kodu olduğu kanıtlandığı sonucu çıkmaz. 2026'da yayınlanan yeni bir teorik çalışma ayrıca Entanglement Wedge Reconstruction ile daha güçlü tam holografik hata düzeltme yorumunun sonlu sistemlerde birbirinden ayrılması gerektiğini savunuyor. Bu alanın hala aktif bir tartışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Temmuz 2026'da araştırmacılar Happy benzeri holografik bir kodu Trapped Ion kuantum bilgisayarlarında uyguladı ve bu oyuncak model içerisinde holografik kütle çekimle ilişkilendirilen bazı entropik işaretleri ölçtü. Bu deney gerçek uzay zamanı laboratuvarda üretmedi. Kuantum bilgisayarların bu teorik modelleri test etmek için kullanılabileceğini gösterdi. Ve burada videomuzu özetlersek, Shor bize kuantum bilgisinin tek bir fiziksel parçanın içinde yaşamak zorunda olmadığını öğretti. Maldacena bize kütle çekimli bir iç uzayın daha düşük boyutlu bir kuantum teorisiyle tanımlanabileceğini gösteren güçlü bir dualite önerdi. Ryu ve Takayanagi, kuantum dolanıklığıyla geometri arasında bir köprü kurdu. Almeida, Dong ve Harlow ise şu şaşırtıcı bağlantıyı ortaya çıkardı. Uzaydaki bir yerin anlamı, o yerin bilgisinin hangi kuantum alt sistemlerinden yeniden oluşturulabildiği ile ilişkili olabilir. Burada sentezlenmiş çıkarım yapacak olursak, geometri kuantum bilgisinin nerede saklandığının değil, nerelerden güvenilir biçimde geri getirilebildiğinin haritası olabilir. Ve eğer yer dediğimiz şey bu kuantum kodlama yapısından ortaya çıkıyorsa şu soruyu sorabiliriz. Kütle çekimi dediğimiz şey bu kuantum bilgi ağının geometrisinin değişmesi olabilir mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.